Yoksulluktan zirveye uzanan bir hikaye. Bir çocuğun sefalet içindeki hayatı, onu nasıl dünyanın en zengin adamına dönüştürebilir? Andrew Carnegie, adeta Amerikan rüyasının ete kemiğe bürünmüş haliydi. En alttan başlayıp en tepeye ulaşan olağanüstü bir yükseliş. Ama sizi baştan uyarmalıyım. Carnegie'nin Link'in hikayesi tek boyutlu değil. İki farklı yüzü vardı. Bir yandan sahnede işçi haklarını savunan bir kahraman gibi görünüyordu. Özelde ise işçilerinin ücretlerini düşüren, saatlerini artıran, onları ölümüne çalıştıran acımasız bir patrondan söz ediyoruz. Sendikaları ezdi. Tehlikeli fabrikalarında canlar yitip gitti. Diğer yandansa belki de tarihin gördüğü en büyük hayırseverdi. Servetini kazandıktan sonra hayatının geri kalanını neredeyse tamamını bağışlamaya adadı. Üniversiteler, okullar, kütüphaneler. Dünyanın dört bir yanında binlerce insana kapı açtı. Sadece Amerika'yı değil, iş yapma biçimimizi de değiştiren yeniliklerin önünü açtı. Carnegie'nin hikayesi hem ilham verici hem sarsıcıdır. Üstelik yalnızca kendiyle sınırlı değil. Rockefeller gibi rakiplerle amansız çekişmelere, J.P. Morgan'la tarihin en büyük iş anlaşmalarına da sahne oldu. Ama bütün o zenginliklerden, dramdan ve hayır işlerinden önce geri dönelim. 1835 yılına, İskoçya'ya. Carnegie'nin yoksullukla dolu çocukluğuna. Doğduğu ev küçücük bir kulübeydi. Üstelik bir odasını başka bir aileyle paylaşmak zorundaydılar. Babası el dokumacısıydı. Tezgah başında kumaş dokuyordu. Andrew büyüyünce aynı işi yapacağını düşünüyordu. Ta ki sanayi devrimi kapıyı çalana kadar. Buharlı tezgahlar hayatı değiştirdi. El dokumacıları birer birer işsiz kaldı. Carnegie ailesi de öyle. O noktada evin yükünü annesi sırtlandı. Günlerce, gecelerce ayakkabı tamir ederek aileyi ayakta tutmaya çalıştı. Küçük Andrew daha o yaşta yoksulluğun ağırlığını iliklerine kadar hissetti. Andrew Carnegie daha çocuk yaşta hayatın en ağır gerçekleriyle yüzleşti. Babasının iş dilenmesini görmek hafızasına kazınan bir yara oldu. O an yoksulluğun ne kadar acımasız olabileceğini anladı. Aile artık İskoçya'da tutunamayacaklarını biliyordu. Annesi Amerika'daki kız kardeşinden gelen fırsatlar ülkesi hikayelerini dinledikçe umutlandı. Sonunda 1848'de bütün mal varlıklarını satıp tek yönlü bir biletle Amerika'ya yola çıktılar. Varış noktaları sanayinin kalbi Pittsburgh'tu. Ama yeni kıtada hayat kolay değildi. Anne ve baba sürekli iş arıyor ama düzenli bir gelir bulamıyordu. Bu yüzden Andrew henüz 12 yaşında okulu bırakıp pamuk fabrikasında çalışmaya başladı. Günde 12 saatlik işin karşılığı sadece haftada $1.20'ti. Yine de ilk maaşını eline aldığında yaşadığı sevinci ömrü boyunca unutmayacaktı. Çünkü bu para ailesine katkı demekti. O küçük bedeninde büyük bir gurur taşıyordu. Çok geçmeden kazanları besleyen bir yardımcıya terfi etti. Maaşı biraz artmıştı ama iş öylesine tehlikeliydi ki geceleri rüyasında alevlerin arasında kalıp kabuslarla uyanıyordu. İşte bu yüzden 14 yaşına geldiğinde hayatını değiştirecek başka bir iş buldu. Telgraf ofisinde haberci olmak. Pittsburgh sokaklarında bisikletiyle telgraf dağıtırken haftada $2,5 kazanıyor. Ama bundan da önemlisi şehrin ileri gelen insanlarıyla tanışma fırsatı buluyordu. Andrew onların isimlerini, yüzlerini ezberliyor, sokakta gördüğünde mutlaka selam veriyordu. Küçük bir jestti belki ama etkiliydi. Ve gerçekten de işe yaradı. Pennsylvania Demiryolları'nın bölge yöneticisi Thomas Scott'ın dikkatini çekti. Scott kısa sürede Andrew'u yanına aldı. Önce telgrafçı, sonra da özel sekreteri yaptı. Maaşı bir anda aylık $35 fırladı. Fakat en değerlisi paradan çok daha fazlasıydı. Andrew, dev bir şirketin nasıl yönetildiğini yakından görme şansı yakalamıştı. Thomas Scott, genç Andrew da kendisini görüyordu. İkisi de yoksul başlamış, ikisi de hırslıydı. Andrew için bu paha biçilemez bir fırsattı. Scott ona yalnızca bir iş değil, bir mentor da oldu. Onu çocuğum Andy diye çağırıyordu. Andrew'un yıldızı parlıyordu ama aynı şey babası için söylenemezdi.
Amerika'ya göçten sadece 7 yıl sonra babası 51 yaşında umudunu yitirmiş bir adam olarak hayata veda etti. Sanayi devriminin görünmez kurbanlarından biriydi. Bir akşam eve döndüğünde annesini ağlarken gören Andrew o an yemin etti. Zengin olacağım, seni koruyacağım. O sözleri söylerken gelecekte neler olacağını kimse tahmin edemezdi. Scott'la beraber daha büyük vagonlar, daha uzun trenler geliştiriyor, demir yollarını 24 saat işler hale getiriyorlardı. Bu sadece nakliye maliyetlerini düşürmüyor, aynı zamanda Carnegie'ye işin inceliklerini öğretiyordu. Artık yalnızca iş hayatını değil, paranın nasıl döndüğünü de öğreniyordu. Bir gün Thomas Scott, genç Andrew'a yaklaştı ve kulağına bir sır verdi. Adams Express hisselerini al. Andrew dinledi. Hisse değer kazandığındaysa hayatında ilk kez ter dökmeden para kazanmış oldu. Evet, bugün olsa bu apaçık içerden ticaret sayılırdı. Ama asıl mesele başka bir şeydi. O gün Andrew paranın insan için çalışabileceğini öğrendi. O güne kadar tanıdığı tek yol beden gücüyle kazanılan emekti. Demiryolu şirketinde hızla yükselirken Scott'un öğrettikleri sayesinde giderek daha iyi bir hayata adım atıyordu. Hatta 1861'de Amerikan İç Savaşı başladığında cepheye gitmek yerine savaşacak birini tutabilecek kadar varlıklıydı. 1865'e gelindiğinde henüz 30 yaşında yılda 50 bin dolardan fazla kazanıyordu. Ama Carnegie için bu yeterli değildi. Hep daha fazlasını, daha büyük fırsatları arıyordu. Annesini de yanına alarak New York'a taşındı. Şehrin en lüks otellerinden birinde süit tuttular. Andrew, yıllarca yokluk içinde direnen annesine ilk kez gerçek lüksü tattırabiliyordu. New York'ta Keystone Köprü şirketini yönetmeye başladı. Demiryolu yıllarında fark etmişti. Ahşap köprülerin dönemi bitiyor, demir köprüler gelecekti. Bu fırsatı değerlendirdi. Ama Carnegie'nin stratejisi farklıydı. Sadece köprü yapmakla yetinmedi. Köprülerde kullanılan demiri de kendi ocaklarından sağladı. Rakipleri gibi başkalarının madenlerine bağımlı olmadı. Bu sayede maliyetleri düşürdü. Daha iyi fiyat verdi ve piyasada hakimiyet kurdu. Üstelik onun rakiplerinin sahip olamadığı bir şey vardı. Demiryolu bağlantıları. Yıllarca kurduğu ilişkiler şimdi işine yarıyordu. Demiryolu şirketlerine köprüleri satmakta hiç zorlanmadı. Derken ona hayatının en büyük teklifi geldi. Mississippi Nehri'nin üzerine doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacak dev bir köprü inşa etmesi isteniyordu. 1 milden uzun. O dönem için imkansıza yakın bir proje. Normal bir köprü, nehrin güçlü akıntısına dayanamazdı. Bunun için daha sağlam bir malzeme gerekiyordu. Çelik. Ama o dönemde çelik yalnızca bıçaklarda, mücevherlerde kullanılan lüks bir malzemeydi. Büyük ölçekli inşaatlarda hayal bile edilemezdi. Çünkü pahalıydı. Çünkü üretimi zordu. Andrew ise geleceği görmüştü. Eğer çeliği ucuz ve bol üretmenin bir yolu bulunursa, sadece köprüler değil bütün şehirler değişebilirdi. Mississippi kıyısında durup hayal ettiği köprüyü gözlerinin önüne getirdi. Risk büyüktü ama ödül daha da büyüktü. Kendini çeliğin sırrını bulmaya adadı. Ülkenin dört bir yanında çelik ocaklarını kimyagerleri dolaştı. Denedi, araştırdı, öğrendi. Sonunda yolu İngiliz mucit Henry Bessemer'e çıktı. Bessemer, erimiş dökme demiri rafine etmenin devrim niteliğinde bir yolunu bulmuştu. Armut biçimindeki Bessemer dönüştürücüsü, çeliği daha önce görülmemiş miktarlarda ve çok daha ucuza üretmeyi mümkün kılıyordu. Andrew Carnegie'nin kaderi artık çeliğe bağlanmıştı. Bessemer'in yöntemi adeta bir devrimdi. Daha önce bir çelik ray üretmek 2 hafta sürerken artık sadece 15 dakikada yapılabiliyordu. İmkansız denilen şey bir anda mümkün olmuştu. İşte Andrew'un beklediği fırsat buydu. Kurulum pahalıydı, risk büyüktü. Ama Andrew gözünü kararttı. Bessemer'in buluşuna sahip olduğu her şeyi yatırdı. Başka yatırımcılar da ikna edilince dev bir çelik tesisi kuruldu. Artık Carnegie'nin ocakları çeliği büyük hacimlerde ve ucuza üretebiliyordu.
Ve yıllar süren çabanın ardından Mississippi Nehri'nin üzerine o dev köprü dikildi. Çelikten yapılmış ilk dev yapıydı. Ancak sorun şuydu: kimse güvenmedi. O dönemde köprü çökmeleri sık görülüyordu. İnsanlar bu büyüklükte bir yapıya adım atmaya cesaret edemiyordu. Andrew'un güveni kanıtlaması gerekiyordu. Çözümünü de çok ilginç bir batıl inançta buldu. Halk arasında fillerin kararsız temellerin üzerinden asla yürümeyeceğine inanılıyordu. Köprünün açılışında Andrew bir sirk filini köprüden yürüttü. Dev hayvan köprüyü sorunsuz geçtiğinde kalabalık rahatladı ve köprünün güvenilir olduğuna ikna oldu. Böylece Eads Köprüsü resmen açıldı. Bugün hala ayakta, Carnegie'nin çeliğiyle. Ama Andrew'un gözleri artık çok daha ötesine bakıyordu. Çelik sadece köprüler için değil, tüm modern dünyanın temeli olabilirdi. İlk büyük müşteriler demiryolları oldu. Köprülerini, raylarını daha sağlam ve güvenilir çelikle değiştirmek istiyorlardı. Talep patlamıştı. Carnegie bu noktada stratejik bir hamle yaptı. İlk büyük çelik tesisine kendi adını vermedi. Bunun yerine Pennsylvania Demiryolu Başkanı'nın adını seçti. Edgar Thomson Çelik İşleri. Bu akıllıca jest işe yaradı. Edgar Thomson'ın kendisi hemen 2000 çelik ray sipariş etti. Ama Carnegie'nin fiyatları düşük tutabilmesinin bir nedeni vardı: acımasız verimlilik. Fakirlikten gelen bir çocuk olarak her kuruşun değerini öğrenmişti. Mottosu belliydi: maliyetleri izle, kârlar kendiliğinden gelir. Ne yazık ki bu tasarrufun bedelini işçileri ödüyordu. Günde 12 saat, haftada 7 gün. Yılda yalnızca bir gün tatil. 4 Temmuz. Çalışma koşulları ölümcül derecede tehlikeliydi. Koruyucu ekipman yok denecek kadar azdı. İş kazaları, yaralanmalar ve ölümler Carnegie'nin ocaklarında sıradan hale gelmişti. Çelikten bir imparatorluk yükseliyordu. Ama onun gölgesinde işçilerin kanı ve teri vardı. Carnegie'nin ocaklarında işçiler insan sınırlarını zorluyordu. Hem bedenen hem ruhen. Andrew onları sürekli rekabete itti. Birbirlerine karşı yarıştırıyor, rekor üretim çıktıları yeni normal haline geliyordu. Haftalık kotayı tutturamayanlar hemen kapının önüne konuyordu. Elbette çalışan sirkülasyonu yüksekti. Çünkü bu tempo insanı kırıyordu. Ama Andrew için bu bir sorun değildi. Çelik üretimini vasıfsız işçilerle, tekrar eden görevlerle sürdürüyordu. Yani biri düşse yerine yenisi kolayca bulunabiliyordu. Gurur, ustalık ya da işçiliğin değeri. Bunlar ocaklarda yoktu. İnsanlar makinenin küçük bir parçasına indirgenmişti. Tabii şunu da söylemek lazım: 1800'lerin iş dünyasında Carnegie bu konuda tek değildi. Ancak onun farkı verimliliği ve maliyet kesmeyi her şeyin önüne koymasıydı. Sonuç acımasızdı ama etkiliydi. Ocakları kısa sürede dünyanın en üretken tesisleri haline geldi. Bir günde 225 ton çelik haddeleniyordu. Andrew Carnegie artık ucuz çeliğin efendisiydi. Bir ulusun büyümesini besliyor, kendi servetini büyütüyordu. Ama Carnegie ilginç bir çelişkide yaşıyordu. Kısa vadede verimlilik getirecekse büyük yatırımlar yapmaktan çekinmiyordu. Teknoloji geliştikçe makinelerin insanları işten almasına izin veriyordu. Çünkü makineler uyumazdı. Daha verimli bir yöntem bulduğunda bir departmanı bir gecede kapatabilirdi. Bu hızlı ve acımasız kararlarıyla tanınıyordu. Ocaklarda tavan vinçleri, kaldırma sistemleri gibi yeni ekipmanlar kullanmaya başladı. Malzeme akışı hızlandı, üretim daha da arttı. Yine eski stratejisine sadıktı: dikey entegrasyon. Ham madde madeninden çelik üretimine, oradan müşteriye ulaştırmaya kadar her aşamayı kendi kontrolüne almak. Böylece maliyetleri daha da kısabiliyordu. Andrew Carnegie 33 yaşında kendine bir mektup yazdı. "Sadece 2 yıl daha çalışacağım," diye yemin etti. Sonra hayatını tamamen hayır işlerine adayacaktı. Şöyle yazmıştı: "Sadece daha fazla para kazanmak, kalıcı bir kurtuluş umudu olmadan beni aşağılar." Ne var ki 2 yıl geçtiğinde Andrew hala işin içindeydi. Hem de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar tartışmanın ortasında. Çünkü çeliğe büyük başlangıcının ardından kader ona acımasız bir darbe vurdu. En büyük müşterisi olan demiryolları bataklığa saplandı.
Hatlar o kadar hızlı inşa edilmişti ki rekabet yüzünden birçok demiryolu ayakta kalamıyordu. Üstelik borsa çökmüş, ülke büyük bir ekonomik depresyona sürüklenmişti. Demiryolları sipariş veremez hale geldiğinde Carnegie'nin iş modeli büyük risk altına girdi. Ama işte o noktada sahneye başka bir dev çıktı. Petrol kralı John D. Rockefeller. Demiryollarının çaresizliğini fırsata çevirdi. Petrolünü taşımaları için öyle indirimler kopardı ki demiryolları Carnegie'ye olan borçlarını unutur hale geldi. Amerikan sanayi tarihinin en büyük kapışmalarından biri başlıyordu. Çelik kralı Carnegie ile petrol kralı Rockefeller arasında. Demiryolları çaresizlik içinde Rockefeller'ın şartlarını kabul etti. Ama indirim o kadar büyüktü ki sürdürülemez hale geldi. Kısa sürede o fiyatlarla yaşamaları imkansızdı. Yeniden pazarlık için Rockefeller'a gittiler. Ama cevabı netti. Hayır. Demiryollarının en büyük müşterisi kaybolunca şirketler birbiri ardına çöktü. İflaslar zincirleme geldi. En çok yara alanlardan biri de Andrew'un eski mentörü Thomas Scott'tu. Bir zamanlar Carnegie'yi kanatlarının altına alan, ona yol gösteren adam. Artık zor durumdaydı. Scott son bir umutla eski öğrencisine gitti. Andrew'un çelik işinden kazandığı serveti biliyordu. İşini kurtarması için yatırım istedi. Ama Andrew bir zamanlar kendisine "çocuğum Andy" diye hitap eden bu adamı reddetti. Parasının üretime bağlı olduğunu söyleyip yardım etmedi. Scott yıkılmıştı. İşini toparlayamadı ve kısa süre sonra hayata veda etti. 1881'de yağmur altında mentorunun mezarı başında duran Carnegie, bu ölümün sorumlusunu kafasında çoktan bulmuştu. John D. Rockefeller. Belki bu, kendi vicdan yükünden kaçışın bir yoluydu. Ama Andrew, Scott'u mezara gönderenin Rockefeller olduğuna inandı ve intikam yemin etti. Böylece sanayi tarihinin en büyük düellolarından biri başladı. Petrol kralı Rockefeller'la çelik kralı Carnegie. Rekabet çoğu zaman acıydı ama bazen neredeyse çocukça şakalara da sahne oldu. Örneğin bir Noel'de Rockefeller, Carnegie'ye göçmen kökenini küçümsemek için ucuz bir kağıt yelek gönderdi. Andrew ise karşılık olarak kaliteli bir viski şişesi yolladı. Alkolü reddeden dindar Baptist Rockefeller'ın asla kullanamayacağını bilerek. Ama bütün bu atışmaların ötesinde ikisini de aynı şey besliyordu. Hırs. Andrew artık yalnızca zengin olmak istemiyordu. Rockefeller'dan daha zengin olmayı kafasına koymuştu. Tam bu sırada Amerika'nın şehirleri değişiyordu. Binlerce işsiz iş bulmak için Chicago'ya, New York'a akıyordu. Nüfus artıyor ama yer yetmiyordu. Andrew fırsatı hemen gördü. Gökyüzüne yükselmek. Çelik, şehirlerin kaderini değiştirecek malzemeydi. Ahşap ve taşın izin vermediği yüksekliklere güvenli yapılarla ulaşılabilirdi. Carnegie'nin çeliğiyle gökdelenler yükselmeye başladı. New York'un, Chicago'nun silüeti adeta Carnegie'nin imzasını taşıyordu. Bu yeni çelik çağı Andrew'un karlarını katladı. Artık yılda $1,5 milyon fazla kazanıyordu. Fakat ne kadar yükselirse yükselsin, bir gölge hep oradaydı. Serveti hala Rockefeller'ınkinden küçüktü. Andrew Carnegie daha karlı olmak için yeni bir yol arıyordu. Ve bunu sağlayabilecek birini tanıyordu. Ama bu ortaklık ileride yıkıcı sonuçlar doğuracaktı. Carnegie, çelik ocaklarını yönetmesi için Henry Clay Frick'i yanına aldı. Frick, genç yaşta koyduğu hedefi gerçekleştirmiş, 30'una varmadan milyoner olmuştu. Hedefe ulaşmak için her yolu mubah gören acımasız bir sanayiciydi. Carnegie, insanların ne düşündüğünü önemseyen, dışarıdan bakıldığında daha yumuşak bir figürdü. Frick ise tam tersiydi. Umursamaz, sert ve gözü karaydı. Andrew, bu farklılığın kendisine avantaj sağlayacağını biliyordu. Bazıları Frick'e bu kadar güç vermesini sorgulasa da, Frick kısa sürede değerini kanıtladı. Tedarikçilerle yaptığı görüşmelerde tehdit ve korku kullanarak şirket için çok daha iyi anlaşmalar elde etti. Maliyetleri kesti, israfı ortadan kaldırdı. Ama en önemlisi,
Carnegie'nin üzerinde oluşabilecek öfkeyi kendine çekti. Örneğin rekor karlar elde etmelerine rağmen işçilerin maaşlarını daha da düşürmeye karar verdiler. Haberi Carnegie değil, Frick verdi. Aynı şekilde sendikaları dağıtma, işçilerin örgütlenmesini bastırma gibi sert kararlar da Frick'in imzasını taşıyordu. Böylece Carnegie tartışmalı kararların gölgesinde kalmıyor, imajını koruyordu. Frick adeta bir kalkan gibiydi. Patronun sert yüzü o olmuştu. İkilinin birleştiği bu güç kısa sürede rakipleri alt etmeye başladı. Bunun en acımasız örneği Duquesne Çelik İşleri oldu. Duquesne, yeni teknolojiler ve sistemlerle Carnegie'yi kendi oyununda yenmeye başlamıştı. Andrew bunun karşısında adil bir rekabetle kazanamayacağını biliyordu. O yüzden Frick'le beraber başka bir yol seçtiler. Önce Duquesne'in kusurlu çelik ürettiğine dair söylentiler yaydılar. Demiryolu şirketlerine uyarı notları gönderildi. Duquesne'in çeliği homojenlikten yoksundu. Kimse bunun ne demek olduğunu tam bilmiyordu ama kulağa kötü geliyordu. Yeterince korkutucu görünüyordu ki müşteriler Duquesne'den uzaklaşmaya başladı. Ardından Carnegie son darbeyi indirdi. Kendi fiyatlarını Duquesne'in altına düşürdü. Siparişlerde zarar etmeye bile razı oldu. Amaç rakibi iflasa sürüklemekti. Bir yıl bile geçmeden Duquesne mali yıkıma uğradı ve Frick, Carnegie için ocağı ucuza satın aldı. Böylece Andrew'un çelik imparatorluğu biraz daha büyüdü. Ama bu büyüme, dürüst rekabetten değil, söylentiler, sert pazarlıklar ve acımasız oyunlardan besleniyordu. Carnegie ve Frick, Duquesne'i satın aldıktan sonra ilginç bir şey yaptılar. Rakibin maliyet düşüren yöntemlerini aldılar ve kendi ocaklarında uygulamaya başladılar. Daha birkaç ay önce güvenilmez diye lekeledikleri süreci şimdi kendileri kullanıyordu. Bu onların kazanmak için her şeyi göze aldıklarının çarpıcı bir örneğiydi. Ama bu sadece başlangıçtı. İkilinin ortaklığının ilk yılında karlar neredeyse ikiye katlandı. Daha fazla ocak açıyor, rakipleri satın alıyorlardı. Carnegie'nin kişisel serveti hızla büyüdü. Bugünün parasıyla milyarder seviyesine ulaştı. Ancak Frick'le olan bu ortaklık, Carnegie'nin yıllarca özenle kurduğu itibarı sonsuza kadar lekeleyecek tartışmaları da beraberinde getirecekti. İlk büyük felaket, South Fork Balıkçılık ve Avcılık Kulübü ile geldi. Frick, Pittsburgh tepelerinde zenginler için özel bir kulüp kurdu. İçinde bankerler, sanayiciler, ülkenin en güçlü adamları vardı. Elbette en önde gelen üyelerden biri Andrew Carnegie idi. Kulüp, keyifli balık avlamak için dev bir gölet istedi. Bunun için 20 milyon ton su tutan South Fork Barajı'nı kontrol altına aldılar. Ancak bir sorun vardı. Barajın güvenliği. Yerel yetkililer barajın güçlendirilmesi için yalvardılar. Ama kulüp üyeleri barajı güvenli hale getirmek yerine kendi ihtiyaçlarına göre değiştirmeyi seçti. Üstünü yol için düzleştirdiler. Yüksekliğini düşürdüler. Tüm uyarılar hiçe sayıldı. 1889'da büyük bir fırtına geldiğinde felaket kaçınılmazdı. Baraj patladı. Aşağıdaki Johnstown kasabasına milyonlarca ton su aktı. Sonuç korkunçtu. 2209 kişi öldü. Bunlardan 400'ü çocuktu. Cesetler yüzlerce mil uzağa sürüklendi. Yıllar boyunca bulunmaya devam etti. Johnstown tufanı, Amerika tarihinin en korkunç insan yapımı felaketlerinden biri olarak kayda geçti. Ama kulüp üyeleri servetlerini kullanarak sorumluluktan kurtuldu. Andrew Carnegie'nin barajın teknik kısmına doğrudan dahil olduğuna dair bir kanıt yoktu. Yine de kulübün önde gelen üyelerinden biri olması ve Frick'i korumak için olayı örtbas etmeye yardım etmesi, onun itibarını yerle bir etti. Kamuoyunda öfke büyüktü. Halk, zenginlerin zevk uğruna barajı ihmal ettiğini ve binlerce hayatı hiçe saydığını düşünüyordu. Ve Carnegie'nin adı artık bu trajediyle anılıyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. Ocaklarda kaynayan öfke giderek yükseliyordu. İşçiler ter döküp canlarını riske atarken hiçbir ilerleme şansı olmadan köle gibi hissediyorlardı. Onlar yaşam mücadelesi verirken Carnegie servetine servet katıyordu.
Carnegie'nin işçiler için en sinir bozucu yanı, kamuoyunda söyledikleriyle perde arkasında yaptıkları arasındaki uçurumdu. Gazetelerde sendikaların işçilerin hakkı olduğunu savunan yazılar yazıyor, kendini iyi patron olarak gösteriyordu. Ama gerçekte işçilerinin sendikalaşma çabalarını sürekli bastırıyor, onların hayatını dayanılmaz hale getiriyordu. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Edgar Thompson çelik işlerinde yaşandı. Carnegie, tesisin yanına işçiler için bir kütüphane yaptırdı. Kağıt üzerinde harika bir jestti. Ama gerçekte işçiler öyle uzun saatler çalıştırılıyordu ki o kütüphaneyi kullanmaya vakitleri bile yoktu. Üstelik birçok vasıfsız işçi okuma yazma bilmiyordu. Kütüphane işçilere gerçek bir fayda sağlamaktan çok Carnegie'nin kendi imajını parlatmaya yarıyordu. Gerçekten yardım etmek isteseydi, işçilerin istediği zamları, güvenlik önlemlerini ve insanca koşulları sağlardı. Ama Carnegie, vitrine konulacak iyi adam rollerini tercih etti. Kütüphaneleri büyük törenlerle açıyor, işçi hakları hakkında makaleler yazıyor, fakat tüm kirli işleri Frick'in üzerine yıkıyordu. Frick'in umrunda değildi. Hatta acımasız imajından hoşlanıyordu. İşçi düşmanı olarak anılmak onun için sorun değil, adeta bir güç göstergesiydi. Carnegie'nin ilk büyük başarılarından biri olan Edgar Thompson tesisi o kadar karlıydı ki iştahı kabardı. Yeni hedefi Homestead Çelik Tesisi oldu. Büyük yatırımlar yaptı, üretimi katladı. Ama tek bir sorun vardı, işçi maliyetleri. Carnegie'nin deyimiyle henüz optimize edilmemişti. Homestead işçilerinin çoğu Amalgamated Association of Iron and Steel Workers adlı güçlü bir sendikaya üyeydi. Üstelik sözleşmeleri yakında yenilenecekti. Çelik endüstrisi altın çağını yaşarken işçiler doğal olarak zam istiyordu. Ama Carnegie'nin buna hiç niyeti yoktu. Onun çözümü yine kütüphane oldu. Homestead yakınında bir kütüphane inşa etmeyi düşündü. Ama aslında mesaj açıktı. Sendika bağlarını koparırsanız size hediye veririz. İşçilerin hayatını iyileştirmek yerine imajını parlatmaya çalışıyordu. Ve sonra en kritik kararını verdi. Sendika görüşmeleri yaklaşırken tüm yönetimi Frick'e devretti. Ona tam destek verdiğini söyledi ama sorumluluğu üzerine almadı. Üstelik müzakereler başladığında Carnegie Mayıs 1892'de uzun bir İskoçya tatiline çıktı. İşleri Frick'in ellerine bıraktı. Bu tatil bir tesadüf değildi. Carnegie iyi biliyordu ki Frick sert ve agresifti. Görüşmelerin çirkinleşmesi kaçınılmazdı. İskoçya'da olmaksa ona bir avantaj sağlayacaktı. İşler kontrolden çıkarsa kamuoyunun gözünde geri adım atabilir, ben orada değildim diyebilirdi. Ama perde arkasında her şeyden haberdardı. Homestead çatışmasının fitili işte böyle ateşlendi. Carnegie'nin özelde Frick'e verdiği mesaj açıktı. Ne gerekiyorsa yap. Kamuoyunda işçi haklarını savunan, sendikaların öneminden bahseden adam. Perde arkasında en büyük tesislerinden birindeki sendikanın ezilmesi için emir vermişti. İskoçya tatiline çıkmadan önce Frick'e başka bir talimat daha bıraktı. Sözleşmeler bitmeden üretimi artır. Eğer görüşmeler başarısız olursa ve işçiler greve giderse ellerinde yedek stok olsun. Frick de tam bunu yaptı. İşçiler zaten uzun saatler çalışıyordu. Şimdi daha da fazla sıkıştırıldılar. Yorulmuş bedenler, tehlikeli makineler. Sonuç ağır kazalar, ölümler. O dönem tüm Amerikan çelik endüstrisinde iş kazalarında ölenlerin %9'unun Homestead'den geldiği tahmin ediliyordu. İşçiler günden güne tükeniyor, meslektaşlarının gözleri önünde can vermesine tanık oluyordu. Daha çok iş, daha az para. Bu sürdürülemezdi. Sözleşme yenilenme zamanı geldiğinde sendika taleplerini açıkladı. Zam ve güvenlik. İstedikleri buydu. Ama karşılarında Frick vardı. Onun cevabı sertti. %22 maaş indirimi. Üstelik fabrikada çalışmaya devam etmek istiyorlarsa sendikalarını tamamen dağıtmaları gerekiyordu. Bir an hayal edin. Patronlar tarihin en büyük karlarını açıklıyor. Ama size söylenen şu. Daha az para alacaksınız, daha uzun saat çalışacaksınız ve sesinizi çıkaramayacaksınız. Frick ve Carnegie, işçilerin çaresizlikten boyun eğeceğine inanıyordu.
İşsiz kalmaktansa buna katlanacaklarını düşünüyorlardı. Ama yanıldılar. İşçiler yeter dediler. Talepleri reddettiler. Hatta doğrudan Carnegie'ye ulaşmaya çalıştılar. Çünkü o kamuoyunda hep sendika dostu gibi görünmüştü. Belki Frick'in bu yaptıklarına izin vermezdi. Ama Andrew İskoçya'daki malikanesindeydi. En azından işçiler ve basın için ulaşılmazdı. Gerçekte ise perde arkasında Frick'le sürekli yazışıyordu. Bir mektubunda şöyle diyordu: Bay Frick, Homestead'i doğru yöneteceğinizden şüphem yok. Nazik ısrarınızla her şeyi yerinde yapacaksınız. Hepimiz sizi destekliyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız. Yani Carnegie'nin hangi tarafta olduğu çok açıktı. Sendika direnince Frick 25 Haziran'da masadan kalktı. Artık işçileri tek tek muhatap alacağını, sendikayla görüşmeyeceğini ilan etti. Sendika pek çok konuda taviz vermeye hazırdı. Ama bir konuda geri adım atmadı. Örgütlülükten vazgeçmeyeceklerdi. Frick içinse mesele anlaşma değil, zaferdi. 29 Haziran'da Carnegie'nin talimatıyla Homestead kapıları kapatıldı. İşçiler içeri alınmadı. Carnegie ve Frick bunun birkaç gün süreceğini düşündü. İşçiler pes edecek, sendikayı dağıtacak ve zam almadan geri döneceklerdi. Eğer dönmezlerse Frick'in planı hazırdı. Onların yerine sendikasız göçmen işçiler getirilecekti. Onlara göre işçiler sendikalarından çok işlerini seviyordu. Ama yanıldılar. Çok fena yanıldılar. Carnegie ve Frick için birkaç gün kapanma kabul edilebilirdi. Zaten önceden işçileri daha çok çalıştırarak malzeme stoklamışlardı. Ama hesap etmedikleri şey işçilerin sabrının sınırına gelmiş olmasıydı. Yıllarca Homestead'e emek vermişlerdi ve artık başarının payını istiyorlardı. Sonunda bıçak kemiğe dayandı. İşçiler greve gitti. Binlerce çelik işçisi tesisi kuşattı, kapıları barikatlarla kapattı. Frick'in getirmeyi planladığı yedek işçilerin içeri girmesini engellediler. Çelik üretimi durdu. Homestead sessizleşti. Ama bu sessizlik fırtına öncesi sükunetti. Frick kolay pes edecek biri değildi. Carnegie'nin sözleri aklında yankılanıyordu. Her maliyette kazan. Sonuna kadar yanındayız. Ve o da öyle yaptı. Çelik işçilerine karşı özel bir ordu kiraladı. Pinkertonlar. Pinkertonlar kiralık silahlı adamlardı. Görevleri açıktı. Barikatları yıkmak, tesisi geri almak. 6 Temmuz 1892 sabahı 300 Pinkerton silahlı olarak gölden teknelerle Homestead'e yaklaştı. Frick'in bu kararı bir işçi grevini tam anlamıyla savaşa çevirdi. Ama Homestead işçileri hazırlıksız değildi. Nehir kıyısına yerleşmiş gözcüler Pinkertonların gelişini fark etti. Haber kasabaya yayıldı. İşçiler koştu. Ellerine ne buldularsa aldılar. Taşlar, sopalar, bıçaklar, av tüfekleri. Pinkertonlar kıyıya vardığında bir işçi öne çıktı. "Buradan dönün," dedi. "Silahlarımız var. Bu kötü bitecek." Ama Pinkertonların emri belliydi. Homestead'i ele geçirmek. Kim ateş etti? Kim tetiği ilk çekti? Tarihçiler hala emin değil. Ama bildiğimiz şey şu: saniyeler içinde ortalık cehenneme döndü. Taşlar ve mermiler uçuştu. Çığlıklar yankılandı. İşçiler alevli bir yük vagonunu Pinkerton teknelerinin üzerine yuvarladı. Nehre dinamit attılar, tekneleri batırmaya çalıştılar. Hatta nehre yağ pompalayıp ateşe vermeye teşebbüs ettiler. Karşılık gecikmedi. Pinkertonlar silahlarını ateşledi. Kaos başladı. Tam 12 saat süren bir savaş. Sonunda bilanço korkunçtu. 9 işçi, 7 Pinkerton ölmüştü. Yüzlerce kişi yaralıydı. Nehrin kıyıları ölü ve dövülmüş bedenlerle doluydu. Homestead savaş alanına dönmüştü. Ama günün sonunda Pinkertonlar teslim oldu. Frick onları kiralarken işçilerin bu kadar kararlı direneceğini asla tahmin etmemişti. Grevciler ayakta kalmıştı. Kazandıklarını sandılar. Artık Frick'in onları dinlemek zorunda olduğuna inandılar. Ama yanılıyorlardı. İşçiler Homestead'de Pinkertonlara karşı zafer kazandıklarını sanmışlardı. Ama yanılıyorlardı. Olayların şiddeti bütün ülkeye yayılmıştı. Haberler Pennsylvania valisinin kulağına kadar gitti. Düzeni sağlamak için ordu devreye girdi. Tam 8.000 asker Homestead'e gönderildi. Bu gücün karşısında işçiler çaresizdi.
Sayıca ezildiler ve barikatlardan ayrılmaya zorlandılar. Frick için bu yeniden açılan bir kapıydı. Tesisi geri aldı. Yerine sendikasız ve daha ucuz işçiler getirdi. Homestead'in asıl işçilerinin çoğu işini kaybetti. Bazıları yalnızca işini değil, evini, ailesinin geleceğini de kaybetti. Zaten bazıları o çatışmada hayatını vermişti. Kalan işçiler ise çok ağır koşullarda çalışmaya devam etti. Daha düşük ücret, daha uzun saatler, hiçbir güvenlik önlemi olmadan. Üstelik sendikaya asla katılmayacaklarını garanti eden katı sözleşmeler imzalamak zorunda kaldılar. Homestead grevinin sonucu açıktı. Amerikan çelik işçileri 45 yıl boyunca yeniden sendikalaşamayacaktı. Bu Amerikan işçi tarihi için bir dönüm noktasıydı. Andrew Carnegie ve Henry Frick içinse ekonomik anlamda büyük bir zaferdi. Ama Carnegie için zaferin gölgesinde derin bir kayıp vardı. İtibarı. Yıllarca özenle inşa ettiği işçi dostu imajı Homestead'in kanıyla yerle bir olmuştu. Kamuoyu öfkeliydi. Carnegie İskoçya'da kalışını uzattı. Belki tartışma diner diye düşündü. Ama öyle olmadı. Onun adı artık Homestead katliamı ile anılıyordu. Gazeteler ağır yazıyordu. Biri onu bu çağın baş hilebazı diye tanımladı. Bir başka yorumda şu satırlar yer aldı. Frick hakkında ne söylerseniz söyleyin. En azından cesurdu. Carnegie hakkında ne söylerseniz söyleyin, korkaktı. Çünkü Frick çatışmanın önündeydi. Carnegie ise İskoçya'da saklanıyor, tüm sorumluluğu başkasına yıkıyordu. Ama Carnegie kendini farklı görüyordu. Otobiyografisinde hiçbir suçluluk hissetmediğini yazdı. Hatta hayatımda hiçbir şey beni bu kadar derinden yaralamadı diyerek kendini işçiler kadar mağdur ilan etti. Orada olsaydım trajedi olmazdı diye ısrar etti. Evet, o sırada İskoçya'daydı. Ve gerçekten de orada olsaydı belki işler farklı gelişebilirdi. Pinkerton'ları kiralayan Frick'ti. Ne Andrew ne de Frick olayların böylesine kanlı bir savaşa dönüşeceğini tahmin etmişti. Onlara göre Pinkerton'lar geldiğinde işçiler geri adım atacaktı. Ama yanıldılar. Homestead, Carnegie'nin mirasında silinmez bir leke olarak kalacaktı. Carnegie'nin gerçekten kan dökülmesini istediğini düşünmek zor. Ama bir gerçek var. Yanlış hesap yaptı. Ve tesisin ana sahibi olarak sorumluluğu vardı. Mektuplar her şeyi açıkça gösteriyor. Örneğin birinde şunu yazmıştı. Bu isyancılardan birini asla işe alma. Şimdi başarısız olma Carnegie, Frick'in Pinkerton'ları kullanabileceğini biliyordu. Onun sertliğini, yöntemlerini de biliyordu. Yine de tüm onayı verdi. Olaylar büyümeden önce süreci durdurabilirdi. Ama yapmadı. Bu yüzden Homestead için tüm suçu Carnegie'ye yüklemek belki adil değil. Ama ellerini tamamen yıkaması da doğru değil. Sonuçta Andrew bu krizden karlı çıktı. Sendikaların gücü kırıldı, maliyetler düştü ve elde ettiği parayla daha fazla genişledi. Hatta mallarını taşımak için kendi demiryollarını bile kurdu. İşçiler ise desteklerini yitirdi. Pinkerton'lara karşı şiddet haberleri yayılınca kamuoyu sempatisi azaldı. Son darbe ise bir anarşistin Frick'e intikam için suikast girişiminde bulunmasıydı. Homestead grevcileriyle ilgisi olmayan bu saldırgan Frick'in başına ateş etti ama sadece omzunu yaralayabildi. Kanlar içindeki Frick'in sözleri tarihe geçti. Ölmeyeceğimi sanıyorum. Ama ölsem de, yaşasam da şirket aynı politikayı izleyecek ve kazanacak. Frick birkaç gün içinde işine döndü. Adeta hiçbir şey olmamış gibi. Kamuoyu gözünde bu, Frick'in acımasız kararlılığını güçlendirdi. Öte yandan Carnegie'nin ucuz çeliğiyle ülkeye sağladığı faydalar da görülmeye başlanmıştı. Sonuç olarak işçilerin yeniden örgütlenme çabaları hep başarısız oldu. Çünkü Carnegie ve Frick fabrikalarda karmaşık bir casus ağı kurmuştu. Kimin örgütlendiğini, kimin konuştuğunu sürekli takip ediyorlardı. İşçiler artık birbirine bile güvenemez hale gelmişti. O dönemde Homestead'de söylenen yaygın söz şuydu: konuşmak istiyorsan kendinle konuş. Bu tablo, Andrew'un geçmişiyle daha da ironik görünüyordu. Babası hayattayken daha iyi koşullar için mücadele eden bir dokumacıydı. Ama Andrew, sendikaları acımasızca ezmekte hiç tereddüt etmedi. Belki de hayatı boyunca kendi içinde bir çatışma yaşadı.
Biri bir yandan işçilerin daha iyisini hak ettiğine inanıyor, öte yandan rakiplerini alt etmek için maliyetleri kısmak zorunda olduğunu biliyordu. Yıllar sonra Carnegie, Homestead'e döndü. Bu kez bir kütüphane, konser salonu, yüzme havuzu ve spor salonu açtı. Açılışta yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Bu buluşmayla tüm pişman düşünceler, tüm hoş olmayan anılar sonsuza dek okyanusun derin göğsünde gömülü. Binanın görkemi tartışılmazdı ama yaşananları telafi edemezdi. Daha çok Carnegie'nin kendini ikna çabası gibiydi. Binanın görkemi tartışılmazdı ama yaşananları telafi edemezdi. Daha çok Carnegie'nin kendini ikna çabası gibiydi. Basına ise farklı bir hikaye anlatıyordu. Orada olsaydım bunlar yaşanmazdı, diyordu. İşçilere saygı duyduğunu, kendi yönetiminde kan dökülmeyeceğini iddia ediyordu. İma açıktı. Suç Frick'indi. Ama Frick aptal değildi. Carnegie'nin bütün yükü onun sırtına atmaya çalıştığını fark etti. Ve öfkelendi. Frick artık Carnegie'nin ikiyüzlü makalelerinden ve röportajlarından bıkmıştı. Neden arkamdan konuştuğunu yüzüme söyleyecek kadar erkek değil diye çıkıştı. Son noktayı koydu. Geçmişte Bay Carnegie'den birçok hakaret gördüm. Ama gelecekte bir tanesine bile katlanmayacağım. İki adam arasındaki ilişki hızla bozuldu. Yönetim masasında çatışmalar arttı. Sonunda Frick baş yöneticilikten istifa etti. Ama bu sadece yeni bir savaşın başlangıcıydı. Çünkü mesele Frick'in hisseleriydi. Ne kadar ödenecekti? Frick, Carnegie'nin piyasa değerinin çok altında bir fiyat dayatarak kendisini kandırmaya çalıştığını hissetti. Son görüşmelerinde Carnegie'ye şu sözleri söyledi. Yıllardır vücudunda dürüst bir kemik olmadığına ikna olmuştum. Şimdi kesin olarak biliyorum. Sen tanrı lanetli bir hırsızsın. Frick dava açtı. Bu dava, Amerikan kurumsal tarihinin en yüksek profilli özel davalarından biri haline geldi. Ulusal gazeteler manşet yaptı. Bir zamanların iki güçlü ortağı şimdi birbirine düşmüştü. İhanet, aldatma ve intikam hikayesi. Dava sırasında bir gerçek ortaya saçıldı. Carnegie çeliğin karlılığı. 1900 yılında şirketin yaklaşık 40 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Bugünün parasıyla 1,4 milyar. Carnegie ve Frick bu rakamları bilinçli olarak gizlemişti. Sendikalar ve politikacılar karşısında hedef olmak istemiyorlardı. Sonunda daha fazla gizli bilginin mahkemede açığa çıkmaması için anlaşmaya varıldı. Frick 31,6 milyon dolara hisselerini sattı. Davasını geri çekti ve yolları ayrıldı. Bir daha da yüz yüze gelmediler. Ama Frick uzaktan sataşmayı sürdürdü. Carnegie'nin aldığı bazı iş kararlarıyla alay eden mektuplar gönderdi. Şirket yönetimi şimdiden şaka konusu oldu, diye yazıyordu. Hatta Carnegie'nin binalarından birinin yanına yeni bir bina diktirdi. Tek şartı vardı. Kendi binası daha yüksek olmalıydı. Böylece Carnegie'nin binası gölgesinde kalacaktı. Bir zamanlar Çelik İmparatorluğunu beraber kuran iki adam, ortaklıklarını en acı dolu şekilde bitirdiler. Her biri diğerinin ihanetiyle yanıp tutuşuyordu. Ama Carnegie'nin çeliği büyümeye devam etti. 20. yüzyılın başında onun şirketi tek başına bütün Büyük Britanya'dan daha fazla çelik üretiyordu. Yine de yaş ilerliyordu. Artık 70'lerine yaklaşıyordu. Eşi işini satmasını ve hayatlarının kalanını beraber işsiz, güçsüz, huzur içinde geçirmelerini istiyordu. Andrew yıllarca Çelik İmparatorluğunu inşa etmişti. Şimdi onu satmaya hazırdı. Ama sorun vardı. Şirket o kadar büyüktü ki satın alabilecek çok az kişi vardı. İşte o noktada sahneye bir dev çıktı. John Pierpont Morgan. Morgan, demiryolu endüstrisindeki çöküşleri fırsata çevirmiş, ucuz hatları satın alıp birleştirerek dev şirketler kurmuştu. Şimdi gözü çelikteydi. Ama bir engeli vardı. Kendi tesisleri Carnegie'ninkiler kadar verimli değildi. Bu yüzden rakip olmak yerine Carnegie'nin imparatorluğunu satın almak tek gerçek çözümdü. Aracı Carnegie Çelik'in başkanı Charles Schwab oldu. Morgan'a teklifi açtı. Morgan ilgi gösterdi. Sonra fikri Carnegie'ye sundu. Rivayete göre Carnegie'nin eşi Schwab'a bir tüyo verdi. Kocama satmayı golf sahasındayken sor. En rahat ve en iyi halinde olur. Ve ona kazandır.
kaybetmekten nefret eder. Plan işe yaradı. Carnegie satmaya razı oldu. Geriye sadece fiyat kalmıştı. 1901'de J.P. Morgan, Carnegie Hernt'ye şirketinin değerini yazmasını söyledi. Carnegie bir kağıda rakamı yazdı. 480 milyon dolar. Bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyar. Morgan rakama baktı. Tereddüt etmeden kabul etti. El sıkıştılar. Carnegie gülümseyerek sordu. Acaba 100 milyon dolar daha fazla isteseydim verir miydiniz? Morgan'ın cevabı kısaydı. İsteseydiniz alırdınız. Böylece Amerikan tarihinin en büyük iş anlaşması gerçekleşti. Carnegie'nin çelik şirketi Morgan'ın diğer yatırımlarıyla birleşti. Sonuç, dünyanın ilk milyar dolarlık şirketi U.S. Steel. Çeliği J.P. Morgan'a satmak Andrew Carnegie'yi dünyanın en zengin adamı yaptı. İskoçya'da sefalet içinde doğmuş, umutsuz bir çocuğun hayal edilemez bir servetin zirvesine yükselmesi. Başarıydı ama bedeli ağırdı. Şimdi asıl soru şuydu: bu serveti ne yapacaktı? Carnegie iş dünyasından çekildikten sonra kendini tek bir işe adadı: parasını dağıtmak. Fakat onun hayır anlayışı farklıydı. İnsanlara doğrudan para vermenin onları gerçekten yükseltmeyeceğine inanıyordu. Bunun yerine eğitim ve kültüre yatırım yaptı. Kendisi sadece 5 yıl okula gitmişti ama eğitimin hayatının dönüm noktası olduğuna emindi. Bu yüzden dünya çapında 2500'den fazla kütüphane kurdu. Okullar, üniversiteler, müzeler finanse etti. Bugün hala Carnegie Mellon Üniversitesi onun adını taşıyor. Üstelik yaptığı bağışlar sadece kendi adını parlatmak için değildi. Kurduğu kütüphanelerden yalnızca 500'ü onun adını taşıyordu. Diğerlerine sessizce destek oldu. New York'un en tanınmış yapılarından biri olan Carnegie Hall bile aslında onun isteğiyle adlandırılmadı. Carnegie binayı 1891'de müzik salonu olarak bağışlamıştı. İsmi ancak onun ölümünden sonra verildi. Carnegie aile servetine de farklı bakıyordu. Varislerine büyük miras bırakmaya karşıydı. Ona göre oğluna muazzam servet bırakan bir baba çoğu zaman onun enerjisini ve yeteneklerini öldürür. Ailesinin rahat etmesini sağladı ama asıl servetini insanlığa adadı. Hayattayken 350 milyon dolardan fazla bağışladı. Geri kalan servetinin ölümünden sonra dağıtılması için Carnegie Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf hala onun adıyla insanlığa hizmet ediyor. Son yıllarında Andrew enerjisini dünya barışına yöneltti. Hatta bir noktada Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını engellemek için Alman hükümetine rüşvet vermeyi denedi. Liderleri bir araya getirip savaşları önlemenin yollarını aradı. Peki, bütün bunlardan sonra Andrew Carnegie hakkında nasıl hissetmeliyiz? Bir yanda işçilerini ezip sömüren, Homestead'in kanıyla anılan acımasız bir sanayici. Diğer yanda milyonlarca insanın eğitimine, bilime ve sanata kapı açan bir hayırsever. Belki de Carnegie'nin hikayesi bize şunu söylüyor: İnsan aynı anda hem büyük bir sömürücü hem de büyük bir bağışçı olabilir. Onun adı tarihte bu çelişkinin sembolü olarak kaldı. Carnegie'nin hayırseverliğinin ardında ne olduğu hala tartışmalı. Kimileri onun bağışlarını vicdan azabına bağlıyor. Johnstown selindeki ihmali, Homestead'deki kanlı trajedi, fabrikalarında bitmek bilmeyen yaralanmalar ve ölümler. Belki de tüm bunların yükünü taşıyordu ve filantropiyi bir tür kefaret olarak gördü. Bazıları ise bunu bir kendini koruma stratejisi sayıyor. Vakıflar, kütüphaneler, üniversiteler. Bütün bunların ardındaki amaç Carnegie adının olumlu hatırlanmasını sağlamak olabilir. Hatta rakibi Rockefeller'la aralarındaki rekabetin bunda payı olduğunu düşünenler de var. İkisi öylesine hırslıydı ki yaşlanınca kimin daha büyük bağışlar yapacağı konusunda bile yarışıyor gibiydiler. Ama bütün bu ihtimallere rağmen Carnegie'nin gerçekten yardım etmek istediği de ortada. Sık sık şu sözü yineliyordu: zengin ölmek utançtır. Yazdığı Zenginlik İnancı makalesinde zenginlerin toplumu iyileştirmek için servetlerini kullanmaları gerektiğini savundu. Bu fikir
Yalnızca kendi döneminde değil, sonraki kuşak milyarderler üzerinde de etkili oldu. Onun sayesinde kurumsal filantropi bir norm haline geldi. Carnegie'nin insanlık için yaptığı şeyleri görmezden gelmek adil olmaz. Önce çeliği ucuz ve erişilebilir hale getirerek şehirlerin yükselmesini sağladı. Sonra da hayal bile edilemeyecek miktarlarda para bağışlayarak eğitimi, bilimi ve kültürü destekledi. Kütüphaneleri, okulları, üniversiteleri sayısız insanın hayatına dokundu. Peki bu tüm zararları telafi eder mi? Görüşler farklı. Kimi amaç araçları haklı çıkardı der. Çünkü eğer Carnegie yapmasaydı belki daha acımasız bir sanayici aynı serveti elde eder ama hiç bağış yapmazdı. Kesin olan şu, insanlık hikayeleri hiçbir zaman siyah beyaz değil. İnsanlar yalnızca iyi ya da kötü değil, çoğu zaman ikisi birden. Ve Carnegie bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Son yıllarında bile geçmişten gelen yaraları sarmak istedi. Neredeyse ölümü yaklaşırken eski ortağı Henry Frick'e bir ulak gönderdi. Notunda şunları yazmıştı. İkimiz de yaşlandık. Artık geçmişi geride bırakıp barışmanın zamanı geldi. Ulak mektubu Frick'e verdi. Frick okudu. Bir an durdu. Sonra mektubu buruşturup yere attı. Ve şu sözleri söyledi. Carnegie'ye söyle. Cehennemde buluşacağız. Çünkü ikimiz de oraya gidiyoruz. İşte böyle kapandı iki devin hikayesi. Carnegie ve Frick bir zamanlar çeliği dünyaya hükmettirmişti. Ama ardında kanlı çatışmalar, muazzam servet, dev bağışlar ve hala tartışılan bir miras bıraktılar.